Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu gelincik çiçeğinin yapımını paylaşacağım. Rengarenk, her çiçekte olduğu gibi rengarenk örebilirsiniz yine. Malzemelerimiz pamuklu ip tercih ediyorum ben. Alize Cotton Gold kullanıyorum. Siz yine elinizde ne ip varsa kullanabilirsiniz. Şu kısmı için az bir miktar elyafımız olacak. Boncuk elyafımız. Çiçek teli kullanıyorum. Bu çiçekte iki farklı tel kullanacağız. Bir tanesi benim kullandığım 0.30 milim. 0.3. Diğeri de bu şekilde 1.0. Bu biraz daha kalın. Yine marketlerde satılan çöp şişlerden kullanacağız. Ve sıcak silikonumuz olacak. Yapımına geçebiliriz. Tığ olarak ben 3 numara 2.2 milim tığ kullanıyorum. Bu şekilde. İlk olarak şu kısımlarını yapacağız. Yaprak kısımlarını. İki parçadan oluşuyor. Ben fuşya renk öreceğim şimdi. Başlangıçta sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bu şekilde. Sihirli halkamızı oluşturduk. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde. Tığımın başına dolamadan battım. Çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şuradaki ipimi çekiyorum. Evet. Şimdi şu ilk yaptığımız sık iğne vardı ya, onun tepesine başına dolamadan batıracağız ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu sırada 6 tane sık iğne yapmıştık ya, hepsinin başına ikişer tane sık iğne yapacağız. Yani 6 kere artırma yapmış olacağız. Zincir yaptığım sık iğnenin dibine batıyorum. 1 2. Hemen yan tarafa geçiyorum. 1 2. Hepsinin tepesine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Her sık iğneye ikişer tane yapıyoruz yani. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak burada. Bu şekilde sıra sonuna kadar artırma yaparak geliyoruz. Evet. Sıra sonuna geldim. Şimdi yine ilk yaptığımız sık iğnenin başına batıyoruz. Direkt çekiyoruz. İlmek kaydırma yaptık yani. Zincir, bir tane zincir çektim. Artık modelimizi oluşturmaya başlıyoruz burada. Şimdi bir tane zincir çekmiştim ya. 4 tane daha çekeceğim. Yani 5 tane zincir çekmiş olacağım toplamda. Bir çekmiştim. 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çektim. Şimdi burada bütün sırayı flo olarak öreceğiz. Yani bize bakan ilmeğini alacağız. Şimdi sık iğnemizin 2 tane dalı var. Biliyorsunuz. Bir burada, bir de arka tarafta. Biz bize bakan tarafından öreceğiz. Yani şuradan. Bütün sırayı flo olarak öreceğiz. Burada dörtlü trabzanlar yapıyoruz. Yani tığımın başına 3 kere doluyorum. 1 2 3. Tığımda toplam 1 2 3 4 tane ilmek oldu. Hemen şu yine ilk zincir yaptığım yer vardı ya, oradan başlıyorum. Oraya atlamıyoruz. Oradan batıyorum bakın. Hemen bize bakan ilmeğini aldım. 4 seferde çektiğimiz trabzan olacak. 1 2 3 4. Yine tığıma 3 kere doluyorum ipimi. 1 2 3. 4 seferde çektiğim trabzan yapacağız. Şimdi yine aynı yere
Biraz önceki dörtlü trabzan yaptığım yere batıyorum. Yine 1, 2, 3 ve 4. 4 seferde çektiğim trabzanlar. Gördüğünüz gibi aynı yerde 2 tane dörtlü trabzan yapmış olduk. Şimdi yan tarafa geçeceğim. Yine 3 kere doluyorum. 1, 2, 3. Yan taraf hemen şuraya battım. 4 seferde çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine aynı yere 1, 2, 3 kere doladım. 4 seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın. Buraya da 2 tane yaptık. Buraya da 2 tane. Toplam 5 yere, toplam 5 sık iğnenin üzerine ikişer tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 2 tanesini yaptık. 3 tane daha yapalım. Orada buluşalım. Evet, ben tamamladım. Toplamda 5 tane sık iğnenin üzerine ikişerli dörtlü trabzan yaptık. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane dörtlü trabzan oldu. Şu zinciri saymıyoruz. Zinciri saymadığımızda 10 tane dörtlü trabzan olmuş oldu. Şimdi 5 tane daha zincir çekiyoruz. Hani şuraya 5 zincirle başlamıştık ya. Kapanışı da 5 zincirle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Şu son dörtlü trabzan yaptığım yere, en son yaptığım yere batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi yine flu olarak, yani ön loba alarak hemen şu yan taraftaki sık iğneme batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum oraya da. Bir zincir çekiyorum. Yan sık iğneme ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Yine hemen yan tarafa battım. Oraya da ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Buradaki işlemin aynısını karşı tarafa da yapacağız. İlmek kaydırma yaptığım yer vardı ya, oraya 5 zincir çekiyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başına 3 kere doluyorum. 1, 2, 3. Dörtlü trabzan yapacağız yine. 5 zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. 4 seferde çektiğimiz trabzanlar. 1, 2, 3, 4. Şunu alayım şuradan. Yine tığıma 3 kere doluyorum. 3 kere doladım. Aynı yere batıyorum. 4 seferde çektiğim trabzanlar. 2, 3, 4. Bu şekilde yine şurada 5 tane yapmıştık ya, aynı işlemi 5 kere tekrarlamıştık. Burada da yine 5 tane sık iğnenin üzerine dörtlü trabzan yapıyoruz, ikişer tane. Orada buluşalım. Tamamlayıp buluşalım. Evet, ben tamamladım. Yine toplam 10 tane dörtlü trabzan oldu. Sayalım isterseniz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane dörtlü trabzan yaptık. Yine karşı tarafta olduğu gibi burada da 5 tane zincirle kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. En son yaptığım dörtlü trabzanın dibine batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Evet. Yine yan tarafa şu bir sonraki sık iğneye, yani ön lobundan alarak ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi hemen bir sonraki sık iğneye yine ön lobundan alarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum ve yine yan tarafına tekrar bir ilmek kaydırma. Bu şekilde. Evet. Şimdi artık üstlerini tamamlayacağız. Üst taraf, üst kısımlarını tamamlayacağız artık. Burada 6 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim.
Şu hemen burada ilk yaptığım dörtlü trabzan vardı ya. Onun başına, şuraya yani, şu zincirin yan tarafına, trabzanın başına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Hemen yan taraftaki sık iğneme batıyorum. Trabzanın başına yani. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir. Yan tarafa yine bir sık iğne. Bir zincir. Yan tarafa sık iğne. Bir zincir. Bu şekilde trabzanlarımın başına yani bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir sık iğne. Bir zincir. Bir sık iğne. Bir zincir. Bu şekilde bir zincirimi yaptım. Yine yan tarafa sık iğne, zincir, yan tarafa sık iğne, zincir, sık iğne, zincir, yan tarafa. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Evet, bir tane kaldı. Sık iğne, zincir. Şimdi bu sonuncu olduğu için yine 6 tane zincir çekerek buraya ilmek kaydırma yapacağız. Bir zincirimi çekmiştim. 6'ya tamamlayalım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim yine. Hemen şuraya bakın. Hani bir tane zincir çekerek yapmıştık ya, bir boşluk vardı. Oraya bakın, hemen şurada. Şu ortadaki kısma batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Yine 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada yaptığım aynı işlemi karşı tarafa da yapacağım. Ne yapmıştık? Dörtlü trabzanımın başına batmıştım. Sık iğne, zincir. Yan tarafa sık iğne, zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Orada buluşalım yine. Evet. Şimdi yine 6 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Hemen şuraya yine şuradaki boşluğa batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum burada artık. Evet. Bu şekilde ilk parçamızı tamamlamış olduk. Şimdi şu kısmı yapacağız. Arka kısmını. Bunun için de bakın böyle tuttum ya. Şu blok alan kısımlar, bakın full örmüştük ya. Ön lobdan almıştık yani. Arka lobları burada kaldı, gördünüz mü? Şimdi bu arka loblarından öreceğiz. Şu kalan ilmekleri öreceğiz yani arka taraftaki. Burada hemen şu orta değil de bakın şu tam ortası oluyor değil mi? Bu ortanın bir yanından şuradan batacağım. Buradan ipimi bağlayacağım hemen. İpimizi oradan bağlayalım. Bu şekilde. Şu ortanın yan tarafından hemen ipimi bağlıyorum. Evet. Bu şekilde. Evet, ipimi bağladım. Yine burada zincirle başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekmiştim. Burada 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. Bir çektim, 6'yı tamamlayalım. 2, 3, 4, 5, 6. Şu ön tarafta dörtlü trabzanlar yapmıştık ya. Arkada beşli trabzan yapacağız. Yani tığımın başına ipimi 4 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü? 4 kere doladım. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane ip olmuş oldu. Bunu yine şu şekilde bakın. Zincir yaptığım yere batarak başlıyorum.
Beşli trabzanlar öreceğiz. Yani bu iplerimi, ilmeklerimi 5 seferde çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 4 kere doluyorum. 2, 3, 4. Aynı yere beşli trabzan yapıyorum. Bir tane daha. 2, 3, 4, 5. Yine ön tarafta yaptığımız gibi aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Sadece burada beşli trabzan yapıyoruz. Her ilmeğe ikişer tane beşli trabzan. Bir tane daha yapalım. 4 kere doluyorduk. 1, 2, 3, 4. 4 kere doladım. Bir yanındaki ilmeğe hemen şu şekilde batıyorum. 5 seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı yere 1, 2, 3, 4 kere doladım. Aynı yere batıyorum. 5 seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu işlemi yine 5 kere tekrarlayalım. Yine şu beşli trabzanlardan saydığımızda toplam 10 tane olacak. Yapıp gelelim hemen. Evet, ben tamamladım. Toplam 10 tane oldu yine. Şu başlangıçta 6 tane zincir çekerek başlamıştık ya. Yine kapanışta 6 tane zincir çekerek kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Hemen şu en son yaptığım beşli trabzanın dibine batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum orayı. Yine yan tarafa bir yanına bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yan tarafa batıyorum. Yine ilmek kaydırma ve 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine aynı şekilde buradaki gibi burada da beşli trabzanlar yapacağız. Tığın başına 4 kere dolayıp aynı yere ikişer tane beşli trabzanlar yapacağız. Yine burayı da tamamlayıp gelelim. Sıra sonunda tekrar buluşalım. Evet, 10 tane beşli trabzanı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Yine 6 tane zincirle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En son yaptığım beşli trabzanın dibine ilmek kaydırma yapıyorum. Yine bir yanına hemen şu yan tarafına bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yan tarafa tekrar ilmek kaydırma. Şimdi 7 tane zincir çekeceğiz. Üst kısımlarını yapacağız artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. Yine şu ilk yaptığım beşli trabzan vardı ya. Onun tepesine şuraya hemen. Bakın şu zincirim. Hemen şuraya batıyorum. Sık iğne. Bir zincir. Yan tarafa yine bir sık iğne, zincir. Yan tarafa sık iğne ve zincir. Sık iğnenin tepesine bir zincir çekiyorum yani. Yine yan tarafa sık iğne, zincir. Buraya kadar geliyoruz aynı şekilde. Evet, sonuncuyu da yapıyorum. Sık iğne. Yine 6 tane zincirle şuraya kapatacağız. 7 tane, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirle şurada hani ortadaki ilmek kaydırma ve tepesine bir zincir yaptığımız yer vardı ya, hemen oraya orta kısma batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yine 7 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı şekilde
şu beşli trabzanımızın tepesine batıyorum. Sık iğne, zincir. Yan tarafa sık iğne, zincir. Yan tarafa sık iğne, zincir. Eğer hızlı anlattığımı düşünüyorsanız hızını azaltarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Anlayamadığınız yerler olursa videonun hızını azaltabilirsiniz. Yine sıra sonuna kadar, yani son trabzanımızın üstüne gelene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 tane kaldı. Evet, sonuncuyu yapıyorum şimdi. Yine 7 tane zincirle kapanış yapacağız. Bu parçamız bitmiş olacak. 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincirimi çektim. Hemen şu yine orta nokta vardı ya, oraya batıyorum. Şurası hemen. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu parçasını tamamlamış olduk. Evet. Bakın bu şekilde oluyor. Bu şekilde. İlk parçamızı yaptık. Asıl önemli olan kısmı. Şimdi şuraları yapalım. Şu parçasını. Şu tomurcuk kısmını yaparak başlıyoruz. Yine pembe ipimi alıyorum. Sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halkamı yapıyorum. Evet. Sihirli halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapacağım. 1, ipin başını dolamadan batıyorum. Tek seferde çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde şu ipimi çekiyorum yine. Şu ilk yaptığım sık iğnenin başına batıyorum. Bu kısım biraz zor olabiliyor. Batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Evet. Bir zincir çektim. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada 5 tane sık iğne yaptım ya. Bu 5 sık iğnenin hepsinin başına ikişer tane sık iğne yapacağız. Yani 5 kere artırmış olacağız. Sıra sonunda toplam 10 tane sık iğnemiz olacak. Zincir yaptığım yerin dibinden başlıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne. 1, 2. Yan tarafa geçiyorum. 1, 2. 4 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Aynı yere yine 2 tane. 5, 6. Yan taraf 7, 8. Yan taraf 9 ve yine aynı yere 10. 10 tane sık iğnemiz oldu. Şu ilk yaptığım sık iğnenin başına batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü sıramıza geçtik. Şu ipimi de çekiyorum bu arada. Şurada boşluk kalmasın diye. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Yani hemen şu zincir yaptığım yerin dibine battım. Bir tane tek sık iğne. Yan tarafa geçiyorum. Yandakine aynı yere 2 tane sık iğne. 1, 2. Bir yanına bir tane sık iğne. Hemen yanına, yan taraftakine 2 tane sık iğne. 2. Bir tek sık iğne, bir ikili sık iğne yani. Bir tek bir çift. Olacak şekilde tamamlıyoruz. Bu sıranın sonunda da toplam 15 tane sık iğnemiz olacak. Bir tek, bir çift. Sonucu yapıyorum artık. Bir tek ve bir çift. Yine ilk yaptığım sık iğnenin başına batıyorum.
ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi 4. sıramıza geçtik. 4 ve 5. sıraları düz bir şekilde 15 sık iğne olarak öreceğiz. Hiçbir şey yapmadan 15 sık iğne yani. 1 2 3 4 5 bu şekilde 2 sıra düz olarak örüyoruz. Örüp gelelim hemen. Evet, ben tamamladım. Toplam 5 sıramız oldu. 1 2 3 4 5. 5 sırayı tamamladık. 6. sırada artık eksiltme yaparak devam ediyoruz. Bir tek bir eksilt yapacağız. Bir tek eksiltmeyi şu ön ilmekleri alarak yapıyorum ben. Örgünüz daha güzel görünüyor böyle yapınca. Hemen yan taraftakine de battım. Çekiyorum. Sık iğne. Yine yan tarafa normal batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Eksiltmeyi bakın şu ön ilmekten batıyorum. Yan tarafına da battım aynı şekilde. İkisini birden çekiyorum. Ve bu şekilde sık iğne yaparak kapatıyorum. Yine bir tek bir eksiltme. Aynı işlemi 5 kere tekrarlıyoruz. Bir tek bir çift olarak, yani bir tek bir eksilt olarak yani. Bir tek bir eksilt. Bir tek bir eksiltme. Evet. Tamamladık. Yine şu ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Burada artık elyafla doldurabiliriz. Çünkü bir sırada daha çok eksilteceğiz. Elyafı koyamayız. Elyafımızı dolduralım hemen. Çok fazla koymamıza gerek yok. Evet. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi bu sırada son sıradayız artık. Burada hep eksiltme yapacağız. 5 tane eksiltme yani. Yine şuradan başlıyorum. Ön loblarından alarak 1 2 3 4 ve 5.'yi yapıyorum. Ön ilmeklerden alarak 5. Şu ilk yaptığım sık iğnenin tepesinden batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Uzun kesmemize gerek yok. Bunu zaten içeri çekeceğiz. Bu kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi bunun şu dış yapraklarını yapalım. 2 tane yaprağı var. Onları yapalım. Yeşil ipimi aldım. Burada 10 zincir çekerek başlayacağız. 10 tane zincir çekiyoruz hemen. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Hemen şu en son yaptığım zincirin bir yanına batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne. Yan tarafa başına doladım bir kere. Hemen yan taraftakine battım. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Üçünü birden çekiyorum yani. Yine başına bir kere doladım. Hemen yan tarafına
bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 seferde çektiğim trabzan yani 1 2 4 tane, toplam 4 tane ikili trabzan yapmış olacağız. Bir tane yaptım. İkinciyi yapıyorum. 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi yine bir kere doluyorum ipimi. 2 tane yarım trabzan yapacağım yan yana. Bir sonrakine battım. Tığımda 3 tane oldu. Tek seferde çektim. Bir kere doladım. Tığımda 3 tane oldu. Tek seferde çektim. Şimdi şu uca geldik. Bu uçta bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, bir zincir, aynı yere yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ne yaptık uçta? Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Artık zincirlerimin karşı tarafını örmeye başlayacağım. Buradakilerin aynısını karşı tarafa da yapıyoruz. Şimdi hemen şu kısma başlıyoruz. Şu kısımdan başlıyoruz. Şurası. En son yaptığım yerin yan tarafından yani. Batıyorum. Ne yapmıştık? 2 tane yarım trabzan yapmıştık orada. Yine tığımın başına bir kere doladım. Hemen şu ilk baştakine batıyorum. Yine bir kere doladım. Yandakine bir tane daha yarım trabzan. 2 tane yarım trabzan yaptık. Şimdi 4 tane ikili trabzan yapacağız. Başına bir kere doladım. Yandakine battım. 2 seferde çekiyorum. 1 2. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 ve 4. Şu ipimi de burada yürütüyorum bu sırada. 4 tane ikili trabzan yaptık. Yine başına bir kere doladım. Bir yandakine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzan. Şu son ilmeğime de son kalan yere bir tane sık iğne. Bir sık iğne yaptım. Şuraya ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Ve bir zincir. Bu şekilde tamamlıyoruz. İpimi birazcık uzun keseceğim. Hatta biraz uzun keselim ki dolayalım ona. Şu şekilde iyi. Aynısından bir tane daha yapacağım. Onun ipini bu kadar uzun kesmeme gerek yok. Hatta benim hazır vardı. Bu şekilde. Şu kadar yeterli benim için. Tamamdır. Bu parçasını da tamamladık. Gördüğünüz gibi. Burayı tamamladık. Şimdi şu çanak yaprağını anlatmak istiyorum. Yine yeşil ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızı yapalım. Evet. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Şu ipimi çektim. İlk yaptığım sık iğnenin başına batıyorum yine. İlmek kaydırmayla kapatacağım orayı. Bu şekilde ilmek kaydırma yaptım ve bir zincir. İkinci sırada 6 tane artırma yapacağız. Yani her sık iğnenin tepesine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 yan tarafa 1 2 yan tarafa 1 2. Bu şekilde toplam 6 kere artırma yapmış olacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. 2. Sonuncuyu yapıyorum. 2.
Evet, 12 tane sık iğnemiz oldu. Yine şu ilk yaptığım sık iğnenin başına batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum ve bir zincir. 3 ve 4. sıralarda düz bir şekilde öreceğiz. Toplam 12 sık iğne olarak 3 ve 4. sıraları tamamlıyoruz. Evet, 4. sırayı da tamamladım. Şimdi son sıramızdayız. Burada hemen şu zincirin dibine batıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir. Sık iğnenin tepesine 2 zincir çekiyorum. Yan tarafa bir sık iğne, 2 zincir. Bir yan sık iğneme bir sık iğne, 2 zincir. Bu şekilde bir sık iğne ve 2 zincir yaparak tamamlıyoruz. Evet, tamamladım. İpimi kesiyorum. Tamamdır. Şimdi şu yaprağına geçelim. Bunu telle öreceğiz. Şimdi burada 11 tane zincir çekerek başlıyoruz. 11 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 zincirimi çektim. Burada telimi alıyorum. Bu şekilde. Şu zincirimin etrafından ölçerek ayarlıyorum. Şu kısımda biraz uzunluk bırakacağım. Birleştirirken o kısımdan kalacak şekilde birleştireceğiz çünkü. Böyle ölçerek telimi kesiyorum. Telle birlikte öreceğiz. Evet. Telimi alıyorum hemen. Bu şekilde. Hep sık iğne örerek burayı tamamlayacağız. Hemen şu en son yaptığım zincirin yan tarafına batıyorum. Sık iğne. Yan tarafa sık iğne. Şu uç noktaya gelene kadar sık iğne yapacağız. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece sık iğne ile tamamlıyoruz. Şu uca kadar gelelim. Sadece uç noktada farklı bir şey oluyor. Telle birlikte örüyoruz. Telle birlikte örmesi biraz zor oluyor. Ama sonuca değiyor. Evet, uç noktaya geldim. Şimdi burada şunu bir tane fazla yapmışım. Uç noktaya geldim. Burada aynı zincirimin içine 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı yere 3 tane yani. 1 2 ve 3. Evet. 3 tane sık iğnemi yaptım. Şu telimi ayarlıyorum burada. Şöyle. Evet. Şimdi zincirin karşı tarafına geçiyoruz. Aynı şekilde orayı da sık iğne yaparak şu uca kadar geliyoruz. Hemen şu karşı tarafından batıyorum ilk yerden. Hep sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sonuncuyu yapıyorum. Hemen şu ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum yine. Evet. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada aynı yere batıyorum. Zincir yaptığım yerin aynı yerine batıyorum. Bir tane sık iğne yapacağım. Bir sık iğnemi yaptım. Bir sık iğnemin üzerine 2 tane zincir çekiyorum. Hemen kökünden şu sık iğnelerimin
kökü var ya, sık iğnelerimin tepesi, yani 2 tane dalı oldu bakın. Bu ikisinden birlikte geçiriyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Yan tarafa geçtim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir yana geçiyorum. Oraya yine bir tane sık iğne yaptım. Sık iğnenin başına 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane zincirimi çektim. Şimdi sık iğnelerin 2 tane bu şekilde dalı oluştu. Bu ikisinden birlikte geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Yine yan tarafa bir tane sık iğne, bir yana bir sık iğne, 2 tane zincir, şu 2 dalı alarak ilmek kaydırma. Yani ne yapmış oluyoruz? Bir tanesini şu işlemi uyguluyoruz. Sık iğne, başına 2 zincir, kökünden ilmek kaydırma. Yan tarafa bir sık iğne, yine yan tarafa aynı şekilde sık iğne, 2 zincir, ilmek kaydırma. Bu şekilde tamamlıyoruz. Sonuna kadar böyle olacak arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Son olarak şu içinin bu tomurcuk kısmını da yapalım. Sonrasında birleştirmeye geçebiliriz. Yeşil ile başlıyorum. Burada yine sihirli halka yapacağız. Sihirli halkamın içerisine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım. Şu ipimi çekiyorum yine. Şu ilk yaptığım sık iğnenin tepesinden batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir. Şimdi 4 tane sık iğnem oldu ya. İkinci sırada bu 4 tane sık iğneme 4 kere artırma yapıyorum. Yani aynı yere ikişer tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4. Toplam 8 tane sık iğnemiz olacak. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Aynı yere 2 tane ve son artırmamı yapıyorum. Evet. 8 tane sık iğnem oldu. 2 4 6 8. Hemen şuraya ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde ayarlayalım, düzeltelim. Şimdi 3. sırada 8 tane sık iğne yapacağız. Düz bir şekilde öreceğiz yani. 8 tane sık iğne. 3 4 5 6 7 8. Yine şu ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıp bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Uzun kesmeme gerek yok yine. Bu şekilde şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi sarı kısmına geçeceğiz. Şu ipimi de çekeyim. Şuradaki boşluğu kapatmak için. Sarı kısmına geçiyoruz. Dışının sarısını yapacağız. Orada da ipimi hemen bağlayacağım oraya. Bir zincir çekerek bağlıyorum ben, dediğim gibi. Evet. Şurada herhangi bir yerden batıyoruz. İlmeğimi alıyorum. Evet. 1 2 zincir çekiyorum.
Yan tarafa, şöyle yan tarafa, şunu yürütsek de olur, yürütmesek de olur. Zaten silikonla yapıştıracağımız için önemli değil. Yan tarafa ilmek kaydırma yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Yan tarafa ilmek kaydırma. Yine 2 zincir çekeceğim. 1, 2. Yan tarafa ilmek kaydırma ve 2 zincir. Yan tarafa ilmek kaydırma, 2 zincir. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Şuraya son ilmek kaydırmamı da yaptım. Zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bunu da yine içeri alalım. Yapıştırırken sıkıntı olmasın. Şu uzun parçalarını keseceğim. Evet. Bütün parçalarımızı tamamladık. Artık yapıştırmaya geçebiliriz. İlk olarak şu tomurcuk kısmını yapıştırarak başlayalım. Bu hazır olsun elimizde. Şu kalın telim vardı ya. Ben bu kalın telimden bir miktar kestim. Siz yine istediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. Telime bir miktar silikon sürüyorum. Uç kısmını. Hemen şu en son bitirdiğimiz yer vardı ya. Oradaki şu boşluktan telimi uzatıyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi şu yeşil kısımlarını yapıştırabiliriz. Bunun şu arka kısmına silikonumdan sürüyorum. Bu şekilde yan tarafına gelecek şekilde. Yine şunun da arkasına sürüyorum. Evet. Yine aynı şekilde buraya şöyle karşılıklı gelecek şekilde yapıştırıyorum. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra şu uzun bıraktığımız iple sarabiliriz. Şunun bir kısmını keselim. Kısa olan ipin. Şu şekilde sarıyoruz. Şu ipimi tutuyorum. Bu şekilde sarıyorum. Evet, uç noktaya kadar geldim. Burada şu uç kısma biraz silikon sürüyorum. İpimin yapışması için. Ve kesiyorum. Evet. Bu parçamız hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık çöp şişimizi alalım. Çöp şişimin şu sivri kısmını kullanacağım. Sivri kısmına bir miktar silikon sıkıyorum. Bu şekilde. Bunu şuradaki boşluktan geçireceğim. Şuradaki tam orta noktadan geçirip şu kısmı gördüğünüz gibi dışarı çıkacak. Bu şekilde kurumasını bekliyorum biraz. Daha sonra çanak yaprağımızı alalım. Şu ortadan geçirelim. Şu orta kısmı vardı ya, çok kapatmamıştık orayı. Buradan geçirdim. Şimdi bunun şu iç kısımlarını silikondan süreceğim. Şuralarına iyice yapışması için bolca sıkıyorum. Evet. Yukarı doğru çekelim. Bakın.
Hemen şuraya şu şekilde yapıştıralım genişçe. Çiçeğimize tutsun. Evet. Şu kısmını da yapıştıralım, iç kısmını. Bunu aldık yine. Bunun da iç tarafına silikonumdan sürüyorum yine bolca. Bu çöp şişimi de tutmuş oluyor. Bolca sürdüğüm için. Şu uç kısmını dışarıda bıraktık ya. Şurayı. Bunu da tutmuş oluyor. Bu şekilde yapıştırıyorum. Evet. Böyle. Şimdi yeşil ipimle sarabiliriz. Şu kısmını yapalım. İpimi şu şekilde tutuyorum. Bakın. Böyle. Bir elimle şu ucunu tutarak sarıyorum. Bu şekilde. Şu tomurcuk kısmını nereye istersek, hangi seviyeye istersek oraya kadar geleceğiz. Bu şekilde. Nereye kadar gelmek istiyorsak gelelim. Şöyle ölçüyorum. Biraz daha inebilirim. Böyle iyi benim için bu seviye. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kısmını şurada bırakıyorum. Bakın çöp şişin yanında sarmak için. Şöyle sarıyorum. Evet. Artık diğer yaprağımı da koyabilirim buraya. Şu yaprağımı çok aşağı inmeden. Bunu da karşı tarafına koyuyorum. Şu uzunluğu yine ne kadar isterseniz siz bırakabilirsiniz, istediğiniz kadar. Şu şekilde benim için yeterli oluyor. Bunu da yine bu şekilde saralım. Böyle sararak şuraya kadar geliyorum. Evet, uç noktaya kadar geldim. Buraya şu şekilde silikonla sıkıyorum. İpimin yapışması için. Böyle. En son elimle sabitliyorum. Burada elinizi yakmamaya dikkat edin. Sıcak silikon. İpimi kesiyorum. Evet, gelincik çiçeğimiz hazır. Diğer renklerini de getireyim. Renk renk örebilirsiniz. Çok güzel oluyorlar arkadaşlar. Bakın. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde. Hep kırmızı diyebiliriz ama diğer renkleri de çok güzel oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim, destek amaçlı. Videolarımın devamı bu şekilde geliyor çünkü. Motive oldukça ben. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.